Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'a geldik. Yarın sevgili Mehmet Berberoğlu ile güzel video çekeceğiz. Şu an ne yapıyoruz peki? Bedo, Sephora'ya geldik hanıma sus payı almak için. Siparişler geldi. Bir video için çok bir seçimden geçecek hatun. Evet, Sephora'ya geldik. Sipariş listesi geldi. Allah Allah Allah. Yanmışız oğlum biz. Hala yazıyor. Kolay gelsin. Benim hatun bir şeyler istiyor. Tabii ki bakalım. Ay bir şeyler ettiğiniz bir şey. Bayağı bir şeyler. Karı içimden geçti Bedo. Bu yok. Birincisi var Benefit. Tamam. Bu yok. Civenciye bakalım. Oğlum burada insan kafayı yer. Her şeyi alası gibi. Benim bile ruj alasım geldi. Çok güzel değil mi abi? Bunlara baksana. No 2. Ama o şey... Bunun şeyi var, sıkıştırılmışı var, aynı sayılır. İster Aynısı ama pulda değil. Pres yapılmış hali. Onu sormam lazım. Tamam. Diğerlerine o zaman bakalım. Fenty de yok bu arada, bu da yok. O da yok. Bazı ürünlerden yok, çok şanslıyız. Gel eyeliner. Gel eyeliner arasında var. O da mı yok? Yani izlediklerin hiçbiri yok. Ha, bir de sadece gel eyeliner var. Bir de birinci. birinci Benefit'in istediği var. Boşa sepet aldık biz. Şöyle olsun bir şey olmaz. Şey diyordu o, sıkıştırılmış mı falan filan bir şeyler diyordu. Ya onu evet Hangisi içinde? Civenci için şu. Toz halinde yok, sıkıştırmış halde var. Tamam. Nasıl? Kaş sabitleyiciler. Jel eyeliner dedi o mu? Eyeliner diyorum. Tamam bu. Kaş O mu? şeyi. Ben anlamıyorum. Ben yapmadığım için makyaj bilmiyorum yani. Tamam. Şunu sorayım mı? Tamam. Bir de o dediği eyeliner varmış. Şöyle. Yokmuş, o da yokmuş. Hiçbir şey yok başka. Yok satıyor burası. Bu kadar listeyle geldik, bununla çıkıyoruz. Neyse. Kar yaptık. Evet arkadaşlar, 10.000 liraya çıkarız dediğimiz yerden 1.000 liraya çıkıyoruz. O 1.000 lira da bu. Bu kadar şey 1.000 lira. Bu arada tavırlarını hiç sevmedim. Sephora'ya boykot ediyorum bundan sonra. Ne yapıyoruz? Bir çay kahve içelim ya. Bedo! Bir şey diyeceğim. Ya yolun ortasını boş ver abi. Bir şey diyeceğim. Neden ben taksiye bindiğimde böyle yola bakıp düşünemiyorum? Abi her zaman bir taksici nereden geliyorsundan başlayıp siyasetten çıkmasın ya. Ben bundan bıktım abi. Ben abi kafayı koyup böyle belki çok güzel şeyler düşünecektim o an. Fikir bulacaktım. Dinlenmek istiyorum ya takside. Galata'ya çıkıyoruz. Evet. Evet, yokuş çıkıyoruz. Birazcık yorulacağız. Ha? Kar mı diyor? Meteoroloji mi diyor? Şu an Galata'ya çıkıyoruz. Şuradan mı çıksak? Burada güzel ha. Nereden çıkalım? Gel buradan. Evet, Galata'ya çıkıyoruz. Çok güzel manzaralar çekeceğiz size. Şimdi orada çay içeriz bulursak. Buradan taksici kardeşlerime sesleniyorum. Abilerim. Ne olur binen yolcuları bir salın. Yolcu sohbet etmek istiyorsa etsin. Adam anlatıyor, ben onaylıyorum. Evet abi, doğru abi. Haklısın abi. Yani taksiye biniyorum. Sürekli şikayet dinliyorum ya. Ben zaten iş yerinde akşama kadar şikayet dinliyorum.
Ha? Sevgililerin takıldığı merdiven burası işte. Evet. Burada benim de pozum var. Yoruldum lan. Gençlik bitmiş oğlum. Önceden buraları koşarak çıkardım. 20 sene önce falan. Allah. Çok yoruldum. Şu Galata'ya şurada bir yer bulalım da o çay içelim bence. Ay. Acil koymuşlar buraya. Bak niye koymuşlar acaba acili buraya? Yolda kalırsa diyor. Burada Teknik servis. aynen. Direkt pite giriyorsun. Devam ediyorsun. Oksijeni bağlıyorlar. Aynen öyle. Ben bu çantayı boşuna taşıyorum. Şuna bir oksijen tüpü koysaydık. Böyle çıkardım. Hadi fazla oksijen Ha? Ne oldu? Fazla oksijen değil ya. Bayılıyorsun. Bayılırsın da şu an hiç yok. Sen devam et. Ben başım içerisine bakabilirim. Oğlum çok yoruldum ya. Drone'la beni götüremez misin oraya? Sadece götürebilecek olsam sadece kendim. Of. Biz niye bu kadar hızlı yürüyoruz peki? Bir an önce bitsin ya. Deli miyiz oğlum biz? Deli miyiz lan? Hadi devam. Yok lan nesi göz. Nefes alamıyorum zaten. Galata'nın üstüne ne yaptı? Tadilatta mı lan? Ya arkadaş. Kız Kulesi'ni de içine ettiler. Bir buraya ellemesinler bari. Açtılar da işte. Bambaşka bir şekilde. Oturalım mı şurada bir yerde? Vallahi şapkasını değiştiriyorlar. Aynen. Arkadaşlar Galata Kulesi'ni hepiniz tanıyorsunuz. Eski İstanbul'da yangın kulesi olarak kullanılıyormuş. Çünkü bunun tepesinden bütün İstanbul görünüyor. Oradan bakıyorlarmış. Ha diyorlar şuraya yanıyor. Koşun. Oraya gidip yangını söndürüyorlarmış. Bir de Hazarfen Ahmet Çelebi'nin buradan kanatları bulup Üsküdar'a kadar uçtuğu rivayet ediliyor. Daha gerçek mi değil mi tartışmalar var. Biz öyle olmasını umuyoruz. Sonra zaten uçtuktan sonra idam edilmiş diye biliniyor. Neden? Güçlüysen senden güçlüler istemez. Çünkü tehditsin. Bir de buraya birlikte çıktığın kişiyle evlendiğin rivayet ediliyor. Öyle bir şey olmadı. Tanıdıklarım var. Gerek yok. Tanıdıklarım var. Beraber kuleye çıkıp evlenemeyen o rivayet de çürüdü. Ama Hayır var oğlum. Ha? Şu yol, şu yol. bu yolda mı evleniliyor? Bu yolda da Oğlum yaparsın ben bu yolda Serkan'la falan çok gezdim. İşte dikkat et. Bir şey olmadı. Ben başka Amsterdam'da bağlamayalım bir şey. yok. Ya şu tadilatta olması kötü. Şuraya bir bakalım tadilat ne yapıyorlar ya. Bir yukarı çıkıyoruz biz şimdi. Al beni yukarı at.
Evet arkadaşlar, burası bildiğiniz gibi Galata Köprüsü. Bilmeyen var mı? Yoktur herhalde. Yurt dışından takipçilerim bilmeyebilir ama. Bu köprü geceleri böyle açılıyor, altından gemiler geçiyor, sonra kapanıyor. İlk paralı köprü buraymış. Önceden üstten geçen yayalardan bile para alıyorlarmış. Hatta Sülün Osman diye bir dolandırıcı abimiz var. Burayı birilerine satmış dolandırmak için. Adamlar da oh demiş lan 3 liraya köprü aldım. Aslında o dolandırmaya çalışıyor da işte. Sülün Osman uyanık. Ne diyor ifadede? Ben sadece beni dolandırmaya çalışanları tokatladım diyor. Herkes uyanık çünkü. Tam şu anda bir balık gelse ne güzel olur. Evet. Galata Köprüsü'nde en güzel aktivitelerden biri tabii ki rakı balık yapmak. Biz de rakı balık yapacağız. Bedom'la. Nerede yapalım ona karar vereceğiz. Şimdi zaten önümüze atlarla biz de pazarlık yaparız. Şuradan balık gelse ne güzel çekerdik ya. Merhaba. İkram olursa buyururuz. İkram olursa buyururuz. Tabii ki abi ne olmasın? Tamam. Şöyle alayım. Bak balığın tazeliği. Yağlı yağlı. Bak görüyor musun? Löpür löpür. Kurutmamışlardı. Balığı kuruyunca hiç sevmem. Kıtır kıtır. Böyle yağlı yağlı olunca en lezzetli hali. Ayrıca buzhane değil balıklar. Hepsi taze. 10 numara. Söyleyin sevgilim nerede yaşanır? İstanbul sokakları. Çare bulundu eline. İstanbul sokakları. Olur Bursalı çal. Bursalı mısın Kadifeli gelin. Eşime gönderiyorum buradan. Bursalı. Ha, Bursa şeftali sarılar. benim eşim Bursalı. Buradan Bursalı mısın? Kadifeli gelin. Çaydan. Bursa şeftali. Yalan olmuş. Sen kimsin? Anasını seviyorum. Aman kızım. Sana nasıl kadifeli gelin çaydan mı gitti? Yanakları olmuş oynak işi. Yavrum oynak işi. Sen kimin O işçi abi benden. 20'si onun kalanı benim. Yavrum her yerin oynar.
Görüşürüz. Evet, yine bir taksici şikayetleri dinleyerek otele geldik. Bir dakika susmuyorlar ya, değil mi? Taksiciler İstanbul'da çok dertli arkadaşlar. Otelimizin manzarası. Boğaz Köprüsü ayağımızın altında. Daha güzel tabii, deniz falan görünüyor. Ama gece de şehir ayağımızın altında. Neredeyiz şu an? Bedirhan'cığım sen söyle. Evet, odamız da böyle arkadaşlar. Burada ayrı ayrı yatacağız, merak etmeyin. Bedirhan'la koy ne yapmayacağım. Burada banyomuz var. Banyo çok güzel ha, hamam gibiymiş, taşları falan. Oh, televizyonu peki oraya niye koymuşlar? Buraya koysalardı izlerken iyiydik ya. Manzara sayesinde uyuman için. Neyse ben şurada izlerim, orada uyurum. Güzel güzel, beğendim. Sen ne diyorsun? Yeriz. Barımız falan var mı? Var. Böyle mini barımız var. Burada. Yanlış yerde arıyorsun. Burada dolap var. Mini bar. Ha, Barda. Böyle. Mini barımız barda. Burada çayımız da var, kahvemiz de var. Burada mini barımız var. Oo, okey bile var. Okey. Okey mi? Okey. Evet. Bugün artık bitti. Bu kadar arkadaşlar. Yorulduk. Yatacağız. Sabah erken kalkacağız. Sabah 9'da çekim var çünkü. Görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar otelden çıkış yaptık, bir geldik, arabamıza vurulmuş. Şöyle body kit yerinden kalkmış, kapıda eğilmiş. Yani birazdan arabaya video çekecektik ama 2 dakikayla kaçırdık. Hanımefendinin biri gelmiş, arabaya vurmuş. Bir de araba diyor, niye orada duruyordu diyor. Burası park yeri, ispark. Böyle şeyler yaşıyoruz şu an. Ne yapacağız Bedirhan? Bekliyoruz. 1 saattir polisi bekliyoruz. Çünkü çözemiyoruz. Kadınlarla bu olaylara girerseniz çözemezsiniz. Polisi bekliyoruz. Bedo, ne yapacağız? Sakin olacağız. Ha? Sakin olacağız. Sakin olmaya çalışıyorum da işte bir de böyle kamerayı açıp üstüme tutunca tahrik etmeye çalışıp hadi deyip kameraya çekecek. Onu paylaşıp şey olacak. Fenomen olacak. Arkadaymış efendim. Buradan girmesin. Ters gelsin zaten. Yani gelebilir. Yetkisi var, kullansın. Böyle şeyler. Allah'tan komple sıyırıp almadı yani kapıyı. Çeksene şunu. Kapı da iyiymiş sanki.
Evet, şimdi olay şöyle oluyor arkadaşlar. Vali arabayı alıyor, isparka park ediyor. Bakıyor arkası bomboş, tek şerit akıyor. Kapıyı bir açıyor. Yandan şeritten fırlayan makasla kadın arabanın kapıyı alıyor. Ondan sonra diyor ki, tabii orada biz tam o sırada geldik, saçmalamaya başladı. Kamerayı çıkarmış suratıma tutuyor böyle. Tahrik edecek yani, ben de saldıracağım. Şimdi dedim o kamerayı alırım, neyse oralara girmeyelim. Yok diyor, kapı diyor uzun süre açıktı diyor. Dedim uzun süre açıksa sen adamı öldürmeye gitmişsin aslında diyeyim, gördün. Yok diyor, ben çok yavaştım diyor. 30'da gidiyordum falan. Ya 30'da gitse zaten o kapı öyle ayrılmaz. Önü de yaya geçti zaten, belli ki hani basarak geçmiş orada. Öyle saçmalamaya başladı, bir saldırmaya başladı. Sonra ağlamaya başladı falan. Yani tabii biz bunları yemiyoruz. Hani ben 20 yıldır kadınların içinde olduğum için bunları yemiyordum. En son tutanağı tuttuk, gönderdik. Ama bir böyle bir saldırıp şey yapmaya çalıştı. Benim YouTuber Bedoran'ın da basın mensubu olduğunu öğrenince bir içine kaçtı. Sonra saçma işte, ben hatırlamıyorum olayı falan filan demeye başladı. İlkten bir saldırmaya başladı valeye. Bizi görünce öyle hatırlamıyorum'a döndü olay yani. Neyse neredeyiz biz? Ne yapıyoruz? Evet, şu an Maslak'tayız. Mehmet Berberoğlu ile buluşacağız. Biraz geciktik çünkü kazadan dolayı tutanak tuttuk. Şimdi onun yanına geçiyoruz. Arabanın videosunu çekeceğiz. Arabanın videoyu çekeceğiz, araba yarıldı. Hadi gidelim bari. Bir çay içelim. Mehmet abi klozeti değiştirip kazalı araba çekmeye başladı. Evet. Mehmet abi emsalsiz arabaları çekiyordu. Şimdi yeni kaza yapmış arabaları çekecek. Sıfır kazalı. Daha şimdi çıktı kazadan. Tutanağı yeni tutulmuş. Bu arada tutanağı ne yaptık? Sen almadın. Sen nereye aldın koydun? Bilmiyorum. Tutanağı almadıysan Aldım. yanarız. Aldım da nereye? Nereye vereceğim? Oha, ruhsat bile burada. Ruhsat nerede? Ruhsat burada. Tutanağı ne yaptım bilmiyorum. Arabaya koymuş olabilir miyiz? He? Arabaya koymuş olabilir miyim? Ben görmedim. Burada. Ruhsatın içine koyayım bari. O kadar darmadağınız ki yani sabah Sadece arabaya sinirden. çarpmadı. Ay sabah çıldırttı bizi ya. Sola dönün. Tamam. Hedef Abicim de ki tamam, kapıyı birden açtı görmedim. Vurdum de yok. Yok öyle oldu, yok kapıyı sonuna kadar açtı da yok. Bilmem ne de. Ha, polis geldiğinde ne dedi? Ben burada değildim diyor. Park yani geçtiğim yere çekeyim dedi. Çek dedik. Bir çekti, kapıyla arasında şu kadar yer var. Abla dedik kapıyı söküp mü oraya götürdük aslında diyeyim. Ya belli ki dar geçmişsin yani, kapıya vurmuşsun. Böyle saçma şeyler yaşıyoruz. Şimdi hangi kafe dedi? Artık kazalı arabaları yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Mehmet abinin yanına geldik. Konsept değiştirdi, kendisinden dinliyoruz yeni konseptini. Yeni konsept artık kazalı araba. Lüks araba falan yok abi artık yani. Kalmadı Türkiye'de de malum vergiler falan. O yüzden ne kadar kazalı arabanız varsa bekliyorum kanala. Bir de hepsini de çektin zaten, daha Ya lüks araba kalmadı yani. Kalmadı abi, yaptık hepsini. Yaptık. Yeni bu konsept hurdalıktan araba. Bu adam olur mu diye. Aynen. Bu olur mu? Çıtır hasarlı diye. Çıtır hasarlı sadece 3 takla atmış falan. Öyle şeyler yaşadık abi işte. Geçmiş olsun. Ne diyeyim? Bari bizde sıkıntı olmasın offroad yaparken. Yapacağız mı bir şeyden? Yapalım abi. Taklaya kadar yolu var bu saatten sonra. Onu atmayalım Araba bozuldu artık. Şöyle söyleyeyim, ben orada 2,5 taklam var. Onu sadece şimdi size kameralara göstermeyeceğim. Onu ben Ceyhun'a göstereceğim videosunu. Var abi, onu da yaptım. Tabii. Bir Ama şey ben değil mi? yapmadım. Ben kullanmıyordum, bak onu söyleyeyim. Yalnız Ben bununla takla atarsan benden çok Berk abi yaparsın. Yani ona belki var ya 3 saat konuşur ha. 3 saat arar. Günde 3 saat ama. Tabii. Her gün 3 tabii. saat. Her gün 3 saat arar, böyle bir küfür eder bize. Herif arabayı sattı hala şeyinde. Vallahi billahi. Ne yapıyorsun diyor, öyle olur mu diyor. Oraya git diyor, buraya götürülür mü diyor sana. Çok pis kullanıyormuş arabayı. Beni arayıp şikayet ediyor. Diyor ki abi diyor arabayı diyor çok pis kullanıyor ya diyor. Hiç alakası yok abi. Bak bizim
dükkanın önü, evin önü nasıl biliyor musun? Anlatsın sana. Her gün kazıyorlar. Arabayı akşam yıkıyorum, sabah offroad. Araba kumbeci oldu araba ya bildiğin. Sular yok falan dükkanda, böyle saçma bir durumdayız şu an. Ceyhun aslında başka bir yerde yaşıyor. Türkiye'de yaşamıyor yani. O Evet, yüzden. şeyden geliyoruz yani. Orta Doğu'da. Suriye'ye arada bir şey yapıyor. Mal taşıya geliyor. Öyle şeyler. Ceyhun'la beraberiz. O yüzden şey yapıyorum. Hoş geldin. Evet arkadaşlar, Kadıköy'deyiz, Doğan'ın yanındayız. İstanbul maceramız bu kadar. Neler yaşadığımızı gördünüz. Şimdilik bu kadar ama daha sonra geleceğiz, başka yerlerde çekim yapacağız. Nerelere gitmemizi isterseniz yorumlara yazın. Bayağı yorulduk bugün. Sabah 6'dan beri stresli bir gün yaşadık, gördünüz zaten. Şimdi eve gidiyoruz, dinleneceğiz. Daha sonra başka yerlerde, yeni vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.